Herkese merhaba arkadaşlar. Sadece 5 dakikada nasıl hızlı şekilde al-sat yapılır, nasıl hızlı şekilde para kazanılır veya para kaybedilir bunu göstermeye çalışacağım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ancak bana 3-4 dakikanızı ayırarak bu konuda bilinçlenebilirsiniz. Özellikle marjin işlem yapan arkadaşlar bu taktiği mutlaka biliyordur. Ama bilmeyenlerin de bu videoyu mutlaka 3 dakikada olsa izlemesini tavsiye ediyorum. Hemen videoya geçelim. Biliyorsunuz Bitcoin şu anda 97.267-270'li seviyeler arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı var mı? Şöyle söyleyeyim. Son videoda çekmiş olduğumuz Fibonacci'yi biliyorsunuz. Şu anda 0.786 direncinde maalesef takıldık. 4 saatlik grafik için konuşuyorum. 96.227'lere kadar bir düşüş olabilir. Onun dışında daha önceki şu yeşil çizgimiz, hatta onun rengini bir değiştirelim. Siyah yapalım. Bakın, siyah çizgiye bir temasımız olmuştu. Ancak tekrardan bir temasta bulunabiliriz. Şu an piyasada MACD'ye baktığınızda bakın, MACD 4 saatlikte artık al verdi. Bundan sonra bir yükseliş dalgası tekrardan başlayabilir. Ama çok çok dikkatli olmakta fayda var. Boğa döneminde tabii ki de hepimize çok fazla para kazandırmayacaklar arkadaşlar. Silkelemeler olacaktır. Herkesi yukarı taşımayacaklardır. Burada pes etmeyen veya stoplu şekilde ilerleyenler kazanacaktır diye düşünüyorum. Daha önceki boğalarda da bunlara alışığız. Biz hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Binance uygulamasına giriyoruz. Çoğu kişi Binance kullandığı için Binance'dan örnek vereceğim arkadaşlar. Binance sayfasına girdikten sonra market kısmını tıklıyorsunuz. Market kısmında bakın top gainer var. Yani en çok yükselenler. Burada örnek veriyorum. DF Coin, şu anda DF Coin var. Buna baktığımızda şu anda günlük, yani son 24 saatte %88'lik bir yükseliş yaşamış. Bu coin'i hemen bakın TrendView uygulamasına yazıyoruz. Ben TrendView diyorum ama TradingView arkadaşlar bu arada ismi. Bakın ben şu anda 4 saatlik olarak bakıyorum. Daha önce de zaten bunu çizmişim. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten yeşili geçtikten sonra hızlı bir hareket beklemişiz. Ancak tabi bunu sizlerle paylaşmadığımız için kaçırılmış maalesef arkadaşlar. Şimdi grafiğimizi dakikalık olarak açıyoruz arkadaşlar. Bakın, grafiğimizi dakikalık olarak açtık. Buradaki en dip noktayı buluyoruz. En çok temas alan noktayı, bakın en çok temas alan noktayı bulacağız. Şimdi şurayı çizersek uygun mudur? Biraz uygundur ama çok fazla da değildir diye düşünüyorum. Bakın benim için şurası daha önemli. Birazcık gözünüzde de arkadaşlar karar vermeniz gerekiyor. Buraya baktığımızda neden çizgiyi buradan aldık? Bakın, şuradaki temaslar, şuradaki temas, şuradaki iki tane temas. Bunu çiziyoruz. Şu anda böyle bir yükselen trend çizdik. Bunu düşen trend olarak da çizebiliriz. O anki coin'e bağlı. En çok düşeni bulursanız da düşen trend olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Konumuza geçelim. Yükselen trendimizi çizdik. Örnek veriyorum. Coin şu anda şu noktalarda diyelim. Bakın şu noktalarda diyelim ve biz short işlem arıyoruz. Short işlem arıyoruz, unutmayalım. Short işlem aradığımızda bu yükselen trendin kırılmış olması lazım arkadaşlar. Kalkıp da bakın bunu çizdikten sonra diyelim ki daha önceden çizmiştik. Şuralardayken short işleme girmeyeceğiz. İşin garantisine gideceğiz. Buralardayken short işlem olması çok saçma. Çünkü tam pozisyonun yarısına giriyorsunuz. Belki de yukarı doğru hareketlenmeye devam edecek. Veya bu noktalardan short işlem açmayacağız. Bizim için garanti olan yükselen trendin kırılmış olması arkadaşlar. Yükselen trend bakın nerede kırılıyor? Burada. Dakikalık olarak. Bakın şu kapanışı altında yaptık. Ama dediniz ki bu bizim için garanti değil. Tamam. Bir sonraki mum'a bakıyoruz. Bakın tekrardan altta. Bu tarz yükselen trend kırılımlarında neyi bekleriz? Retest hareketini bekleriz arkadaşlar. Bakın retest hareketi çok çok önemli bir harekettir. Ancak şu şekilde bakın burada kırıldık, altında kapattıktan sonra zaten ikinci mumla retestini yapıyor. Bunları gözden kaçırmayalım. Zaten dakikalık olarak inceliyoruz. Bu dakikalık işlemlere çok hızlı bir şekilde işleme girip çıkmanız gerekiyor. O yüzden de aşırı dikkat içeriyor arkadaşlar. Mutlaka pozisyonu stop koymanız gerekiyor. Bir anda short girdiğiniz işlem %5, %10 yukarı vurabilir. Veya long girdiğiniz işlem aşağıya vurabilir. O yüzden stopla ilerleyeceğiz. Veya ekran başındaysak da mutlaka çizmiş olduğumuz trendi takip edeceğiz. Konumuza tekrardan devam edelim.
Buradaki retest hareketi gelmiş. Bakın burada kırılım gerçekleşiyor. İkincisinde retest hareketi gerçekleşiyor. Ve bundan sonra ben buradan short işlemi açabilirim diyorsun arkadaşlar. Bakın şu şekilde yaptığımızda örnek veriyorum. İkinci dakikada girdik. Şuralardan bakın şuralardan işleme girdik. Short işlemimize girdik. 10x ile örnek veriyorum bir short işlem açtık. Normalde %5.69 aşağı inmiş. Yani 10x açan arkadaşlar %56.9 zaten kazandı. Ama 1 dakikalık grafik olduğundan dolayı çok fazla da heyecana gerek yok. Buralardan açtığımız işlemi örnek veriyorum. Şuralarda bile kapatmış olsak ortalamada %3.5 yani 10x açılan bir short işlemde %35'lik bir kazancımız var. Onu da bakın birinci dakika, ikinci dakika, üçüncü ve dördüncü dakika. Tam 4 dakika içinde %35'lik bir kazanç. Tabii ki de marjin işlemleri kesinlikle önermiyoruz. Bakın arkadaşlar o konuda netiz. Marjin işlemleri önermiyoruz. Marjin işlemler ne kadar hızlı para kazandırsa da bir anda paranızı o kadar hızlı kaybettirebilir. Ve marjin işlemlerde paranın geri dönüşü yok. Spot işlemlerde beklersiniz paranız yerine gelir veya zararınız azalır. Ama marjinde lik olursanız paranız komple sıfırlanır. O yüzden marjin işlemleri önermiyoruz ancak 5 dakikada para kazanmak yani hızlı para kazanma dediğimiz olayını uygulamak istiyorsanız 1 dakikalık grafikte en çok yükselen bakın kullandığınız borsaya girin. En çok yükselen coin'e bakın. Orada short işlem arayın. Veya en çok düşeni arayın. Düşene bakın. Orada long işlem arayın. Ama kesinlikle pozisyonlara ortadan girmiyoruz. Çizmiş olduğumuz çizginin düşen veya yükselen trend hiç fark etmez. Hemen altında veya temas haline gireceğiz arkadaşlar. Bu işlemde nasıl olsa yükselen trend kırıldı diye şu noktada işleme girerseniz batarsınız arkadaşlar. İşleme girdiniz, %1 kaçırdınız. Örnek veriyorum long girdiniz, %1 short'a gitti işlem. %10 para kaybettiniz. Hemen arkasından bir daha dediniz ki bu sefer kesin giriyorum. Psikoloji olarak biliyorsunuz hepimiz insanız ve şöyle bir algı oluyor. 1 dakikalık grafiklerde çok olur bu. Short'a girdiniz, bir anda 2 tane yeşil mum gördünüz. Hemen işlemi kapatıyorsunuz ama arkasından short devam ediyor. Aynı şurada olduğu gibi. Burada çoğu kişi zaten elenmiştir arkadaşlar. 1 dakikalık grafiklerde parayı çok fazla tutmamaya çalışın. Kendinize girişte bir kar oranı belirleyin. Örnek veriyorum. Ben bu işlemle 10x işlem açtım diyelim. %1'de zaten %10 kar ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın %1'de %10 kar ediyorsunuz. Veya 20x açtınız %20. Veya en mantıklısı %3, %5 açmaktır. Sonuçta %1 kazanacağına %5 kazanacaksın. Hani birazcık riskimizi düşürmemiz gerekiyor. Dediğim gibi 1 dakikalık işlemlerde bu oluşabilir. Örnek veriyorum saatlik işlemde bakın. Saatlik işlemde bunları kovalayamazsınız. Biraz önce çizmiş olduğumuz çizginin altında ne kadar mum vardı ve şu an ne kadar düştü bakın. Ama saatlik işlemlerde birazcık daha net. Bakın o zaman destek dirençler işimize yarayacak. Sadece düşen trend, yükselen trend olayı değil. Çünkü bakın daha önce ben mesela mavi çizgi 0,080-90'ı çizmişim. Ben buradan diyelim ki long işlemi açtım. Bakın zaten long işlemden sonra %45 yükselmiş. Ama ben eğer marjindeysem zaten %45 beklemeyeceğim. Maksimum bakın maksimum %10'u görürüm. 10x açtığım için de %100 param alır çıkarım. O yüzden arkadaşlar marjinleri kesinlikle önermiyoruz. Ancak yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde hızlı para kazanabilir. Umarım bu video faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız devamının gelmesi için kanala abone olup videoya yorum yaparsanız ve beğeni yaparsanız aşırı mutlu olurum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Belki de kanalıma katılmak istersiniz. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Analiz istediğiniz coinleri de yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bol kazanç.